O günün en ileri teknolojisiyle, yüzlerce yıl süren bir emekle devasa bir gemi inşa ettiğinizi hayal edin. Her çiviyi çakarken, her tahtayı yerleştirirken etrafınızdaki herkes size kahkahalarla gülüyor. Aklını mı kaçırdın? Bu kupkuru çölde geminin ne işi var diye alay ediyor. Ama siz aldığınız emirden zerre şüphe duymadan sabırla ve inançla görevinizi tamamlıyorsunuz. İşte bu Nuh peygamberin insanlık tarihinin en büyük kurtuluş operasyonlarından birine hazırlanırken yaşadığı inanılmaz hikayenin sadece bir başlangıcı. Peki, bu devasa gemi nasıl yapıldı? İçine kimler bindi ve alay edenlerin sonu ne oldu? Gelin, bu destansı yolculuğa birlikte çıkalım. Her şey, Allah'ın Nuh peygambere bir gemi yapmasını emretmesiyle başladı. Hud suresinin 37. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurur: Gözetimimiz altında ve vahyimiz uyarınca gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar kesinlikle boğulacaklardır. Bu emir sıradan bir emir değildi. Yaklaşan büyük tufandan inananları kurtaracak olan bir sığınaktı bu gemi. Peki ama nasıl yapılacaktı? Kaynaklar Nuh peygamberin bu gemiyi Cebrail aleyhisselamın rehberliğinde inşa ettiğini anlatır. Kullanılan ağaçların sac ağacı olduğu ve bu ağaçları bizzat kendisinin dikip yıllarca büyümelerini beklediği rivayet edilir. Düşünün, önce tohumu ekiyor, fidanın büyümesini bekliyor, sonra o ağaçları kesip kereste haline getiriyor ve geminin her bir parçasını özenle işliyordu. Bu süreç hiç de kolay değildi. Nuh peygamber, gemiyi yaparken kavminin ileri gelenleri, yanından her geçtiklerinde onunla alay ediyorlardı. Onlar için dağların tepesinde, denize fersah fersah uzakta bir gemi inşa etmek, delilikten başka bir şey değildi. Hud suresi 38. ayette bu durum şöyle anlatılır. Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden bir grup yanına uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Nuh ise, eğer bizimle alay ediyorsanız, sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz, diyordu. Nuh peygamberin bu sözleri aslında yaklaşan acı sondan habersiz olanlara bir uyarıydı. O, olacakları biliyordu ve onların bu kayıtsızlığına, bu kör inatlarına üzülüyordu. Geminin inşasının ne kadar sürdüğü konusunda farklı rivayetler var. Bazı kaynaklar 10 yıllar, bazıları ise yüzlerce yıl sürdüğünü söyler. Ama önemli olan sürenin uzunluğu değil, bu süreç boyunca Nuh peygamberin gösterdiği inanılmaz sabır ve kararlılıktır. Düşünsenize, bir ömür adanmış bir görev. Her gün aynı alaylar, aynı aşağılamalar. Ama o vazgeçmedi. Çünkü o Allah'a güveniyordu. İnancın, sabrın ve adanmışlığın en büyük örneklerinden birini sergiliyordu. Gemi tamamlandığında ise mimari bir harikaydı. Rivayetlere göre 3 katlıydı. En alt kat vahşi ve evcil hayvanlar için, orta kat insanlar için, en üst kat ise kuşlar içindi. Allah, Nuh peygambere her canlı türünden birer çifti, aileni ve inananları gemiye al diye emretti. Kamer suresi 13. ayette gemi, tahtalardan yapılmış, çivilerle çakılmış olarak tarif edilir. Bu basit gibi görünen ifade, aslında o günün şartlarında ne kadar büyük bir mühendislik başarısı olduğunu gözler önüne serer. Ziftle kaplanarak su geçirmez hale getirilen bu devasa yapı, gelecek olan o korkunç dalgalara meydan okumaya hazırdı. Ve beklenen an geldi. Göğün kapıları bardaktan boşanırcasına yağan yağmurlarla açıldı, yerin altından sular fışkırmaya başladı. Hud suresi 40. ayette o an şöyle tasvir edilir. Nihayet emrimiz gelip de tandır kaynamaya başlayınca, yani sular coşup fışkırınca, her cinsten birer çifti ve haklarında hüküm verilmiş olanların dışındaki aileni ve iman edenleri gemiye yükle dedik. Zaten onunla birlikte pek az kimse iman etmişti. Evet, 950 yıl süren tebliğ hayatına rağmen ona inananların sayısı çok azdı. Bu, insanın gerçeğe karşı ne kadar inatçı ve kör olabileceğinin acı bir göstergesiydi. Gemi, dağlar gibi dalgaların arasında yüzmeye başladı. Bu dehşet verici manzarayı bir hayal edin. Etrafınızdaki her şey sular altında kalıyor. Binalar, ağaçlar, dağlar bir bir gözden kayboluyor. Ve siz Allah'ın emriyle yaptığınız o geminin içinde güvendesiniz. Nuh peygamber bu dehşetin ortasında bile merhametini kaybetmemişti. İnanmayanlar arasında olan oğluna son bir kez seslendi. Hud suresinin 42. ve 43. ayetleri bu dramatik anı bize şöyle aktarır.
Gemi, dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh, ayrı bir yerde duran oğluna, "Yavrucuğum, bizimle beraber bin, kâfirlerle beraber olma," diye seslendi. Oğlu, "Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım," dedi. Nuh, "Bugün Allah'ın rahmet ettikleri dışında onun emrinden koruyacak kimse yoktur," dedi. Ve aralarına dalga girdi. O da boğulanlardan oldu. Bu diyalog, inanç ve inkar arasındaki o derin uçurumu gözler önüne seriyor. Biri, Allah'ın kurtuluş vaadine sığınırken, diğeri kendi aklına ve gücüne, bir dağın zirvesine güveniyordu. Ama ilahi gazap geldiğinde ne dağların yüksekliği ne de insanın kendi çabası bir işe yarayacaktı. Kurtuluş sadece ve sadece Allah'a iman edip onun emrine uymaktaydı. O gün gemide olanlar, imanlarının ve sabırlarının mükafatını alarak mutluluğun zirvesine ulaştılar. Dışarıda kalanlar ise alay ettikleri o geminin gözlerinin önünde kurtuluşun sembolü haline gelmesini izlerken hayatlarının en büyük pişmanlığını yaşadılar. Ama artık çok geçti. Tufan sona erdiğinde Allah gemiye, "Ey yeryüzü, suyunu yut, ey gök, suyunu tut," diye emretti. Su çekildi, olay bitti ve gemi Cudi Dağı'na oturdu. Mü'minun suresinin 29. ayetinde Nuh peygamberin duası yer alır. Ve de ki, "Rabbim, beni bereketli bir yere indir. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın." İşte o gün gemideki bir avuç müminle birlikte yeryüzünde yeni bir hayat başladı. Onlar iman ettikleri için mutlu olanlardı. Geriye kalanlar ise pişmanlık içinde boğulup gidenler. Nuh peygamberin hikayesi sadece geçmişte yaşanmış bir olay değil, aynı zamanda her çağın insanına mesajlar veren bir kıssadır. Bu hikaye bize ilahi emre uymanın, sabrın, inancın ve tevekkülün en zor anlarda bile nasıl bir kurtuluş kapısı açtığını gösterir. Aynı zamanda kibrin, inadın ve gerçeğe gözlerini kapatmanın ne kadar feci bir sonuca yol açtığını da acı bir şekilde hatırlatır. Her birimiz hayat yolculuğumuzda kendi gemimizi inşa ederiz. Bu gemiyi iman ve salih amellerle mi donatacağız, yoksa dünyanın geçici zevklerine aldanıp alay edenlerin safında mı yer alacağız? Seçim bizim. Nuh'un gemisine binenler mutlu oldu, binmeyenler ise pişman. Peki, sen hangi tarafta olmak istersin? Bu etkileyici hikaye ve içerdiği dersler üzerine düşündüğünüz için teşekkür ederim. Eğer bu tür içerikleri beğeniyorsanız ve insanlık tarihinin ilham verici öykülerini daha fazla keşfetmek istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.